bu sevilen tombul kedi için çizim tahtasına geri dönme zamanı geldi. İkonik turuncu tekir sayısız uyarlamaya ve yan ürüne ilham kaynağı oldu, ancak son filmiyle Şaka'nın pati yetenekleri tamamen tükendi. Kedi Garfield hakkında bildiklerimizi bir düşünün, turuncu renkte, biraz tombul, lazanyayı seviyor, pazartesi günlerinden nefret ediyor ve işte bu kadar. 4 çizgi roman panelini doldurmaya yetecek kadar bilgisizce de öyle değil mi? Ve yine de, bir şekilde, bu tembel kedi ve onun çok hafif maceraları 3 televizyon dizisine, bir düzine prime time özel programına ve 3 uzun metrajlı filme ilham kaynağı oldu. Garfield'ın öyküsünün daha önceki sinematik yinelemeleri onun maceralarını tuhaf sonlara kadar genişletmiş olsa da 2004 Garfield, film aslında bir başlangıç öyküsü görevi görürken, 2006'daki devam filmi Garfield, İki Kediciğin Hikayesi onun hikayesine bir prens ve fakir benzeri bir dokunuş kattı. Hayat uzun, çok uzun Garfield uyarlamaları serisinin sonuncusu ters yöne gidiyor. Mark Dindal'ın cafcaflı animasyonu The Garfield Movie, Garfield'ı Garfield yapan şeyden açıkça farklı hissettiren bir özelliğe sevilen bir kedi figürü ekliyor. Diğer filmler en azından Garfield'ın onlarca yıllık cazibesinden yararlanmaya çalışıyor. Ancak Dindal'ın kanona girişi, en azından yüksek enerjili açılış sahneleri yanıp söndükten sonra, şişman kedi hakkında bildiğimiz ince gerçekleri bir kenara atmaya kararlı görünüyor. Dindal, masalın asıl özüne dalmadan önce, Garfield'ın tüm önemli noktalarını gerçek bir neşe ve heyecanla bize aktarıyor ve ön plana küçük bir Garfield kökeni hikayesi atıyor. Ne yazık ki, bu hikaye bir Garfield filminden ziyade Chicken Run'ın dayanıksız bir taklidi gibi geliyor. Bir mandıraya giriyorlar. Bazı Hollywood kodamanlarının muhtemelen Jim Davis'in tombul turuncu tekirinin enjeksiyonuyla bir destek alabileceğini düşündüğü. Bu yazar filmin gösterim süresi boyunca sık sık bunun Garfield'la ne ilgisi olduğunu düşündü. Kaplan, Torgrove ve Reynolds, bu parçalar diğer pervasız turuncu tekir kedinin yıllıklarından alınmış gibi görünse de en azından bazı bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Garfield'ın bu yeni versiyonunda adı geçen tekir, karanlık ve fırtınalı bir gecede şişman babası Vic tarafından terk edildikten sonra John Arbuckle'ın hayatına girdi. Bebek Garfield yiyecek aramaya çıktığında yerel bir İtalyan restoranında yalnız John'u bulur ve ikili anında yakınlaşır. Sadece 5 yıl sonra hızlı ileri sardığımızda her şey Garfield'a geliyor. O ve John banliyölere taşındılar, sadık yavru Odie, Garfield'ın, ücretsiz stajyeri, olarak hareket etmeye hazır ve üstüne bol miktarda peynir olmadan hiçbir yemek geçmiyor. O halde, bir çift başıboş kilolu yavrunun, Witch'le seçeceği gerçek bir kemiği olan kötü kedi Jin için Garfield ve Odie'yi kaçırması için ne kadar kötü bir zaman. Görünen o ki ve burası film izleyicisinin en genç üyelerinin, yani bu aptal, renkli filmden en çok keyif alacak olanların kesinlikle ayrılacağı yer Jin ve Vic bir mandıra soygunu çılgınca sonuçlanana kadar birlikte bir çetenin içindeydiler. Ters gitti ve Jin barınağa düştü, Vic ise tek çizik bile almadan kurtulmayı başardı. Talebi, Vic, Garfield ve Odie'nin, Pound'da geçirdiği her gün için 1 litre süt çalarak kaybettiği yılları telafi etmesi gerekiyor. Yaklaşık 1600 litre. Bu çok fazla. Ancak bunu başarmak için, üçlü, sevimli metresi Ethel'e sıkı sıkıya tutunurken, onu dışarı atmakta ısrar eden bazı büyük şirketlerin kodamanları tarafından küçük sevgili mandırasının satın alınmasıyla hayatı alt üst olan, terk edilmiş boğa Otto'nun yardımına başvurur. Vic, Garfield ve Odie, laktoz çiftlikleri civarındaki arazide kelimenin tam anlamıyla Otto'yla karşılaştıklarında, gerçekten, neden olmasın, şema tarandı. Tüm belirsiz, tavuk koşusu, fikirleri, o animasyonlu klasikten çok daha az yürekli. Bu, filmin kalbini doğru yere koymaya çalışmadığı anlamına gelmiyor. Hiç kimse Garfield'ın soyu hakkında çok fazla endişelenmemiş olsa da, Garfield filmi babalar ve oğullar hakkında duygusal bir hikaye oluşturmaya ve gerçek ailenizi bulduğunuz kabileyle harmanlamaya çalışıyor. Aksiyonun devam etmesini sağlayan çok sayıda yüksek enerjili sahne var. Vic ve Garfield zevkine odaklanan eğitim montajları, beyni asla tükenmeyen tek kişinin Odie olduğu şakası ama bunların hepsi arasındaki bağ dokusu yüksek şakalar lazanya eriştesinden daha yumuşaktır. Bu bariz duygu yaratma çabalarına rağmen Garfield filmi hala kurumsal sinerjinin parıltısından kaçamıyor. Garfield filmi bir Sony yapımıdır. Dolayısıyla hayır, Garfield, cesurca bir çift Sony. Markalı kulaklığı John'un uyuyan kafasına nazikçe yerleştirdiğinde izleyiciler muhtemelen gözlerini kırpmayacaktır, ancak film, en zararsız sahneleri ürün yerleştirmeyle doldurmaya başladığında, Olive Garden'dan Walmart'a kadar her şey acı verecek. Bu bir çocuk filmi mi yoksa reklam mı? Ve eğer ikincisi ise, tam olarak neyin reklamı? Kesinlikle bunun gibi daha fazla film yok. Olive Garden'ın ekmek çubuklarını zaten biliyorum. Multiplex'in umutsuzca eksik olduğu komik, tatlı, akıllı aile merkezli özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim.
Buna pazartesi günlerinin durumu diyebilirsiniz. Ancak bu kedinin çizim tahtasına geri dönmesi gerekiyor. Bu bir çocuk filmi mi yoksa reklam mı? Ve eğer ikincisi ise, tam olarak neyin reklamı? Kesinlikle bunun gibi daha fazla film yok. Olive Garden'ın ekmek çubuklarını zaten biliyorum. Multiplex'in umutsuzca eksik olduğu komik, tatlı, akıllı aile merkezli özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Buna pazartesi günlerinin durumu diyebilirsiniz. Ancak bu kedinin çizim tahtasına geri dönmesi gerekiyor.